Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biraz farklı, komik bir videoyla sizlerleyim. Bugünkü videomda sizlerle adıma açılmış Tinder'da ya da herhangi bir dating uygulamasında bazı hesaplar var. Onlar hakkında konuşacağız. Bazı komik detaylar var. Onları sizlerle paylaşacağım. Eminim siz de seveceksinizdir diye düşünüyorum. Bu hesaplar 6-7 ay içerisinde bana DM olarak geldi. Onları sakladım. Sizlere paylaşmak istediğim komik bir video olacak açıkçası. Ben bunu daha önce Instagram hesabımda paylaştım. Bayağı bir etkileşim geldi. Bayağı bir yorum geldi. İnsanlar yarıldı. Dedim bunlar hakkında bir video da çekeyim. Hem de eğlenceli bir video olmuş olur dedim. Şimdi bugün Cuma günü. Yani iş gününün son günü arkadaşlar. Yani son bir haftadır video atamadım çünkü bizim banka bayağı bir yoğun. Biliyorsunuz yıl sonuna doğru şirketler projelerini bitirmeye çalışıyor, yeni projelere başlamaya çalışıyor. Planlamalar, programlamalar gerçekten bayağı bir zaman oluyor. O yüzden son bir haftadır video çekemedim ama şöyle güzel bir detay var. Ben yıllık iznimin yaklaşık 20 gününü, bu arada Amerika'da benim çalıştığım şirket 21 gün bana izin veriyor bir yıl içerisinde. Ve ben 20 gün daha hakka sahibim. Yani yıl sonuna doğru bayağı bir izin günüm olacak arkadaşlar. Neredeyse bir ay çalışmayacağım. O yüzden olabildiğince video çekmeye çalışacağım sizlere. Güzel olacak yani, heyecanlıyım. Artık ben de biraz dinleneyim yani, sürekli çalış dediğim gibi. Şirket artık kullan dedi. Kullanmazsak yanıyor arkadaşlar. O yüzden kullanacağım yıl sonuna doğru. Bir de işte Thanksgiving geliyor, Christmas geliyor, yeni yıl geliyor. Bayağı bir gün geliyor. Onlara göre iznimi ayarladım. O yüzden herhalde bir ay, 1,5 ay hiç çalışmayacağım gibi bir şey olacak. Biraz kafa dinleyeceğim. Aynı zamanda da içerik üreteceğim sizler için. Bu arada Halloween geliyor. Biliyorsunuz her yıl Halloween videosu çekiyoruz. Bu yıl tekrar bir Halloween videosu çekeceğiz ama Halloween'de ne giysem bilmiyorum. Sizce ne giyeyim? Şöyle bir düşünüyorum, ne yapsam diye arkadaşlar, ama herhalde yani yine polis kıyafeti giyeceğim. Biliyorum 2 sene önce polis kıyafeti giymiştim. Geçen sene de böyle bir inşaat işçisi olarak çıkmıştım. Ama en fazla reaksiyonu herhalde polis kıyafetiyle alıyorum. O yüzden polis olmak hem benim reaksiyon videoları için güzel oluyor, hem de bayağı bir etkileşim oluyor. Hatta gittiğimizde yine bu kamerayı götüreceğim. Bu kamerayla başıma gelen her olayı bütün detaylarıyla görebileceksiniz. Bence güzel bir video olacak. O da haftaya Cuma günü. Yani bu ayın sonunda, ayın 31'inde herhalde Halloween oluyor. Halloween biliyorsunuz Amerika'da en sevdiğim günlerden biri benim. Çok eğlenceli oluyor. İnsanlar sokaklara çıkıyor. Çok farklı kıyafetler görüyorsunuz. O yüzden Halloween gününde sizlere güzel bir video çekeceğim. Biraz önce Amazon'dan kutu geldi. Kutuya eve koydum. Biliyorsunuz ben de zamanında Amazon Flex yapıyordum. Aynı şekilde burada da hala yapılıyor demek ki. Şimdi yavaş yavaş yürüyelim arkadaşlar. Şu Tinder muhabbetini konuşacağım sizlerle. Bu arada Kaan abi şu an bizde. Onun arabaları da benim driveway'de. BMW sevenler M3 E92. Ve yanında da GTR. Böyle güzel bir güne uyanmak daha da güzel oluyor güzel arabalarla. Bende de biliyorsunuz bir ara M8 vardı, GT vardı. Gerçekten güzel bir arabaya bindiğiniz zaman sizi ister istemez motive ediyor. Sizlere kısa bir reklam yapmak istiyorum. Son 3-4 aydır mobil uygulama üzerine çalışıyoruz ekip arkadaşlarımla birlikte. Yakın zamanda hem Google Play Store'da hem de Apple Store'da uygulamamızı çıkartacağız. Uygulama, antrenmana gittiğiniz zaman antrenmanda ne yapacağınızı bilmiyorsanız ya da nasıl besleneceğinizi bilmiyorsanız sizlere hem antrenman programı hem beslenme programı oluşturabilecek çok güzel bir uygulama. Özellikle benim kanalımı takip edip kendisini geliştirmek isteyenler için çıkarıyoruz bu uygulamayı. Uygulamaya kayıt olmak isteyen arkadaşlar hemen bu videonun açıklama ve yorum kısmına gitsin. Hatta şu an buraya da yazacağım. burnx.me. Sitemize gidin, e-mail adreslerinizi yazın. Uygulama çıktıktan sonra sizlere mail atacağız. Eğer siz de kendinize bakan birisiyseniz, antrenmanınızı, sporunuza, neyi ne yapacağınıza karar veremiyorsanız uygulama sizler için her şeyi hazırlayacak. O yüzden takipte kalın. Şimdi yavaş yavaş konumuza başlayalım arkadaşlar. Ben Tinder'ıdır işte, Bumble'ıdır, ne bileyim. Burada Hinge diye bir uygulama var. Genelde o da bayağı bir popüler. İnsanlar şu sıralar onu kullanıyor. Ama dediğim gibi ben yaklaşık 2 yıldır herhangi bir dating app kullanmıyorum arkadaşlar. İlk önce kullanmama nedenlerinden bahsedeyim. Onun sonrasında da sizlere bahsetmiş olduğum o komik fotoğrafları sizlerle paylaşacağım. Bu arada çok fazla rüzgar geliyor. Yavaş yavaş kışa girmeye başladık. Hava güzel gözükebilir aslında ama yavaş yavaş soğumaya başladı arkadaşlar. Her neyse, umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Ben neden dating app kullanmıyorum? İlk önce bununla başlayayım. Öncesinde çok kullanıyordum. Covid zamanında insanlar dışarı çıkamazken bomboş duruyorsunuz, yapacak bir şeyiniz yok. O zamanlarda bayağı kullanıyordum. Ama sonrasında şunu fark ettim. Abi kaydır çok fazla zaman gidiyor. Zamandan ziyade sürekli aklınız orada kalıyor. Mesaj atmanız lazım. Mesaja geri döneceksiniz. Oyunlarla uğraşacaksınız. Yok işte selam yazmamanız gerekiyor. İlgi çekici bir şeyler yazmanız gerekiyor sonuçta. Hani ghosting olmaması gerekiyor. Yani attığınız taşa vurmanız gerekiyor. Ama genelde zaten yani güzel bir profil fotoğrafınız varsa, onun dışında kendinize iyi baktıysanız, iyi bir
görüntünüz varsa zaten bu tarz şeyler çok daha kolay oluyor açıkçası. Tabii bunlar yoksa oyunu biraz daha iyi bilmek gerekiyor. Yani biraz da tecrübe gerekiyor bu konularda. Ama dediğim gibi genelde benim çok oyuna ihtiyacım olmuyor arkadaşlar. Atıyorum bir ürün alacaksınız. İlk önce ürünün ambalajına bakıyorsunuz değil mi? Ürün güzel mi değil mi? Aynı şekilde işte dating app'ler de öyle. Hepiniz orada ürün gibi sergileniyorsunuz. Bakıyorsunuz, aa bu ürün güzel mi? Ablamız bakıyor böyle, yakışıklı, kaslı, tamam seksi, tatlı bir çocuğa benziyor deyip kaydırıyor. Birisini görüyor. Bunu beğenmedim diyor. Başka yere kaydırıyor falan. Biz de aynı şekilde hatunlara baktığımız zaman mesela. Hatta bir kere benim başıma dava açılıyordu. O yüzden de aslında bu işleri bıraktım. Biliyorsunuz Austin'e bir video çekmiştim ben eskisinde. Benim Austin diye bir arkadaşım var. Austin Dunham, bilmeyenler varsa YouTube üzerinden bakabilir. Kendisi de dating üzerine videolar çekiyor. Her neyse bir gün beni davet etti arkadaşlar. Dedi ki Okan dedi gel seninle bir video çekelim. Senin Tinder mesajlarını gösterelim. Dedim abi gösterelim. O zamanlarda zaten baya bir mesaj vardı ama o zamanlarda da kullanmıyordum ben. Ondan sonra böyle Tinder mesajlarına bakıyoruz. Bir tane kıza dönmemişim. Dedim Allah Allah neymiş bu falan. Açtı kızı gösteriyor falan. Kızı her kaydırdığımızda kız 5 kilo atıyor. Yani ilk önce herhalde 2-3 yıl önce zayıf fotoğrafı var onu koymuş. Kaydırıyorsun kız 5 kilo alıyor. Kaydırıyorsun kız 5 kilo alıyor falan. Sonra dedim Allah Allah dedi Austin hani niye bu kıza dönmedin dedi. Sonra kaydırdıktan sonra ha dedim yani kız dedim biraz chubby yani biraz balık etli benim tipim değil o yüzden dedim dönmedim. Sonrasında şansa kız gitmiş o videoyu bir yerden bulmuş. Videoyu izlemiş, arkadaşları atmış. Sonrasında işte seni dava edeceğim, sen nasıl bana balık etli dersin, işte kızın gay arkadaşlarından mesajlar geliyor vesaire. Lan dedim ne dedik anasını satayım yani. Normalde balık etli dediğin için insana dava açmazsın ya da chubby dediğin için insana dava açmazsın değil mi? Yani biraz bana komik geldi. O yüzden yani Amerikalılar burada insecure diyor. Yani kilolarıyla mutlu değil ya da insanları bildiğiniz kandırıyorlar arkadaşlar. Yani kızla buluşmaya gitsen yani ilk birkaç fotoğrafına bakarsan 3-4 yıl önce çekilmiş tamam mı? Kız güzel gözüküyor hani kilo vermiş kendisine baktığı zamanlar. Ama son zamanlardaki fotoğraflarına baktığında alakası yok. Böyle birisiyle buluşup zaman kaybetmektense ben hiç dönmemişim mesela anladın mı? Böyle olaylar da çok oluyor. O yüzden Tinder bildiğiniz sürpriz yumurta gibi ya da böyle dating app'ler neyin ne olacağı belli olmuyor. Ben ne yapıyorum abi sen insanlarla nasıl tanışıyorsun derseniz ilk önce bunları konuşayım sonra Tinder muhabbetlerini de anlatmaya devam edeceğim. Daha fazla olaylar var şimdi konuştukça aklıma daha fazla olay geliyor arkadaşlar. İşte downtown'a çıkıyorum. Burada işte bazı yerler var, bazı sokaklar var, caddeler var ya da gittiğim zaman böyle başka bir eyalete, başka bir şehre. Orada abi in person tanışıyorum. İnsanlarla birebir konuşuyorum. Ama tabii işte birebir konuşmak da herkes yapamıyor. Çünkü bizde utanma denen bir duygu var. Hani ben onun yanına gidersem beni reddederse aman ne olur, aman şu olur, arkadaşlarıma rezil olurum. Şudur budur. Yani ben bunları çok yıl önce attığım için artık ben birisinin yanına gittiğimde utanma duygusu genelde olmuyor arkadaşlar. Tabii gitmem için neyi bekliyorum? Hani bir kız bir bakış atar, bir gülümser. Hani o zaman gidiyorum. Hani durduk yere hiç sana bakmayan, etmeyen, sana ilgi göstermeyen birisinin yanına bam diye gitmiyorum açıkçası. Ama tabii dediğim gibi siz kendinize baktığınız zaman zaten kızlar size bu bakışı atıyor. Gel bana bir selam ver, gel benimle tanış diyor zaten. O sinyali aldığınız zaman gideceksiniz abi. Gitmezseniz kaybedersiniz. Yani o yüzden çok fazla dating app'le uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Böyle bir gün iki gün kaydırıyorsun, ediyorsun, konuş et. Bunlar dediğim gibi zaman kaybı. Ama bazı arkadaşlarımız için de güzel bir pratik olabilir. Sonuçta o levele çıkmak gerekebiliyor. Hani insanlar utanabilir. Ben de mesela eskiden yani bir insan yanına gidip selam verdiğim zaman yani kalbim küt küt atıyor. Ulan diyorum ne olacak böyle modum değişiyor. Sanki var ya atomu parçalıyorsun. O yüzden bu tarz şeyleri yenebilmek için bunun en iyi yolu pratik yapmak arkadaşlar. Reddedileceğinizi bilseniz dahi gideceksiniz, konuşacaksınız ama insan gibi konuşacaksınız. Hani öyle herevere konuşmayacaksınız. Gayet medeni bir şekilde olacak. Atıyorum sokakta bir kızı gördün, beğendin. Kız da şöyle bir bakış attı, bir gülümsedi. Hemen yanına gideceksin. Selam işte, adın ne? İşte sokakta yürüyordum, dikkatimi çektin. Seninle tanışmak isterim tarzında böyle net olacaksınız. Herhangi bir oyun oynamanıza çok da gerek yok arkadaşlar. Ama tabii birazcık oyunu öğrenseniz daha iyi olur. Genelde şu an size söylediğim konular hani sokakta ne oluyor, ne gidiyor, kızın üstünde ne var, saç rengi ne yani bunlarla alakalı o kadar çok senaryo üretebilirsiniz ki. Ama hiçbir şey aklınıza gelmiyorsa dahi dediğim gibi yanına gidip sadece selam. Seni gördüm, çok hoşuma gittin, seninle tanışmak isterim deseniz bile sizi reddederse kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Bunu aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Eğer bu duyguyu atarsanız zaten emin olun dating işleri sizler için çok kolaylaşacak.
Neyse tekrardan şimdi Tinder olaylarına gelelim. Yani bu olaylar çok merak ediliyor. Ben de anlamıyorum neden çok merak ediliyor ama insanlar bunları benden dinlemek istiyor arkadaşlar. Şimdi mesela başıma bir olay geldi. Onu da anlatayım. Konuşurken dediğim gibi konu konuyu açıyor. Bir gün yani bu 4 sene önce falan ben evimi yeni almıştım. Yeni yerleşmişim. Eve roommate arıyorum. Gittim Facebook'tan ilan verdim. İşte oda arkadaşı arıyorumdur, şudur budur falan. Instagram story'imde paylaştım. Belki takipçilerden buralarda yaşayanlar varsa aynı evi paylaşabiliriz diye. Bilmeyenler varsa ben 5 senedir evimdeki odaları kiraya verdim arkadaşlar. Her neyse bu şekilde bir takipçim ulaştı bana. Tampa'da yaşıyordu hatırlıyorum. Adam eve geldi, evi gösterdim, sohbet, muhabbet işte kaç kira alırsın, elektrik faturası dahil mi, su dahil mi, odur falan. İşte soruları sordu falan ama soruları biraz yalandan soruyor arkadaşlar. Onun amacı benimle tanışmak. Onu anladığım için ben de çok fazla odaklanmadım. Biraz sohbet muhabbet oldu aramızda. Sonrasında çocuk açıldı bana. Ya dedi Okan çok güzel, evin de çok güzel, güle güle otur. Ama dedi buraya gelme amacım benim bir tık farklı. Dedim Allah Allah amacı ne arkadaşın acaba? Arkadaş gay mi dedim böyle olunca benim amacım farklı falan adam eve geliyor vesaire. Biraz daha hafiften bir tırstım açıkçası. Daha sonrasında bana dedi. Ya dedi telefonunda Tinder açar mısın? Mesajlarını çok merak ediyorum. Senin gibi bir adama ne kadar mesaj geliyor dedi. Dedim Allah Allah bu gerçekten bu kadar merak edilen mi bir şey? Adam arabaya atlıyor 2 saat yol geliyor. Benim evimi görüyor, benimle konuşuyor. Ama adamın asıl amacı benim Tinder mesajlarımı görmek. O zaman sonra ben anlamıştım zaten bu Tinder olaylarının bu kadar çok büyüdüğünü. Neyse arkadaşlar bu da kendimi çok övmek, çok yakışıklıyım, çok kaslıyım, çok güzelim demek için değil. Normalde zaten herhangi bir normal bir erkek kendine biraz bakarsa, biraz spora giderse, biraz da saç kesimine, osuna busuna dikkat ederse zaten oyunda her zaman yükselebilir. Adam da merak etmiş. Arkadaş da kendisine çok bakan bir arkadaş değildi. Çok zayıf bir arkadaştı. Vücut yoktu, hiçbir şey yoktu. Açtım Tinder'ı. Birkaç mesaj gösterdim. Sonrasında ya dedi tam mesajlar okey dedi ya bir kaydırabilir misin benim yanımda dedi. Bir 10 tane kaydır bakalım kaç tane eşleşme gelecek dedi. Bilmiyorum Tinder'ın belki algoritmasıyla da alakalı olabilir. İlk kaydırmaya başladığınız zaman eşleşmeler normalde geliyor. Bilmiyorum bana mı geliyor, size geliyor mu bilmiyorum ama o zaman da öyleydi. Abi 10 tane kaydırdım, 7'si eşleşme geldi. Çocuğun gözleri koskocaman açıldı. Abi diyor böyle bir şey olamaz, nasıl ya falan. Sonrasında anladım adam gerçekten bu tarz şeylere çok önem veriyormuş. Her neyse arkadaşlar işte bu arkadaş gibi sosyal medyada benim fotoğraflarımı kullanarak Tinder'da, Bumble'da, Hinge'de profil açıp aynı zamanda mavi tik bile alan arkadaşlar var. Yani mavi tik ne oluyor? Benim gerçekten Okan serbest olduğunu kanıtlamaya yönelik bir şey. O yüzden kızlar da inanıyor. İnandıkları için adamlar buluşma ayarlıyor. Ve buluşmaya da bana mesaj atıp abi sana kız ayarladım git buluş tarzında mesajlar da çok geliyor arkadaşlar. Her neyse şimdi ben sağa sola fotoğrafları koyacağım. Screenshotları koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu fotoğraflardan en komik gelen fotoğraflardan bir tanesi de adam Tinder'da mesela benim fotoğrafımı koymuş. GTR'la beraber çekilmiş olduğum bir fotoğraf. Altına da adamın ismi Nurullah. Şimdi şöyle baktığın zaman ben şöyle o kadar mübarek bir insana benziyor muyum bilmiyorum ama bence çok benzemiyorum arkadaşlar. Şimdi bu tipe Nurullah gidiyor mu gitmiyor mu? O sizin kararınız artık. Adam ismini Nurullah koymuş mesela. Bir tanesi gitmiş atıyorum gay yazmış işte orada gökkuşağı falan koymuş. 36 yaşında koymuş lan 31 yaşındayız. Mesela beni büyük yazanlar var. 25 var, 35 var. Bir tanesi var işte neymiş Güngör İnşaat, Güngör Emlakçılık, Güngör Galericilik falan. Beni iş adamı yapmış orada falan. Sadece Türkiye'de de değil arkadaşlar. Brezilya'da çok açılan profillerim var. Rusya'da çok açılan profillerim var. Sadece bu videoyu izleyen Türk takipçilerim de değil. Beni izleyen yabancı takipçiler de olduğu için dünyanın her yerinde artık böyle Tinder Swindler gibi. Hatta Netflix serisi vardı. Bir adam Tinder'da kadınları kandırıyor falan. Aynı onun gibi her yerde fotoğraflarımı herhalde kadınlar görmeye başladı şu sıralar. Bunun da sebeplerinden biri biliyorsunuz sokakta yürüme videolarından sonra insanlar merak ediyor. Acaba bu reaksiyonlar gerçek mi? Yoksa Okan bu kızlara para verip video çekebilmek için mi reaksiyonları alıyor diye. Herhalde insanlar merak ediyor. O yüzden de böyle profiller açtıklarını düşünüyorum. Eğlenme babında ama Facebook'ta orada burada artık o kadar çok sahte profil var ki arkadaşlar ve ben de neredeyse her gün kadınlardan bu şekilde mesajlar alıyorum ve bazıları gerçekten inanıyor Özellikle yaşı büyük kadınlar biliyorsunuz böyle ChatGPT'de bu aralar böyle eve birisi geldi diyorlar. Yaşlı bir adam dilenci bunu eve alayım almayayım nasıl annesini babaannesini falan kandıran insanlar oluyor. Komik videolar çekiyorlar. Abi aynı onun gibi yaşlı insanlar buna inanıyor. Baya böyle yaşlı ablalardan DM alıyorum. Özellikle Facebook'tan arkadaşlar.
Yani birazcık da komik oluyor ama böyle bir olay başıma geldi. Ben de dedim sizlerle paylaşayım. Tabii sevmek, sevilmek bunlar çok güzel şeyler. Bana da güzel hissettiriyor açıkçası böyle bir şey olması ama tabii yeri geliyor adamlar buluşma ayarlıyor. Kızların bildiğin duygularıyla oynuyor yani. Bazıları bayağı bir ileri gidiyor. Öyle olunca da işin boku çıkıyor arkadaşlar yani. Neyse size böyle komik bir video çekeyim dedim. Bu fotoğraflar benim sadece 6 ay içerisinde. Ara sıra DM kutuma böyle girip baktığım zaman böyle hani insanlar fotoğraf yolladığında işte biz sen zannetmiştik Tinder'da 6 aydır seninle konuşuyoruz. Çok şaşırdım aslında gerçek değilmiş tarzında mesajları açıp aldığım ekran görüntüleri arkadaşlar. Yani biraz dediğim gibi ilginç bir olay. Eğer bu videoyu izleyip abi ben senin Tinder'da fake profilini oluşturmuştum, kızlarla konuştum falan deyip itirafta bulunmak isteyenler varsa yorum kısmına yazsın. Gerçekten komedi ama. Böyle şeyler yapmayın. İnsanların duygularıyla oynamayın arkadaşlar. Bir de bunun sana çok getirisi de yok. Şimdi düşünüyorum. Benim Work and Travel'da bir arkadaşım vardı. Şimdi adını vermeyeyim. Çünkü daha önceki videolarımda falan görmüştünüz siz onu. Mesela o adam bile, benim haberim yok. Adamla aynı evde yaşıyoruz. Tinder'da benim fotoğrafımı koyup mesela adam kaydırmış zamanında. Hatta bana sonrasında birkaç sene sonra açıklama yapmıştı. O kadar gerçekten hani piyasa güzelmiş dedi. Senin fotoğraflarında bayağı akıyor dedi. Lan dedim ne alaka? Adam demek ki zamanında o adam bile kullanmış yani. Biraz değişik bir olay. Neyse arkadaşlar öyle bir içimi dökmek istedim sizlere. Tabii ben bu dating uygulamasından bayağı uzaklaştığım için arkadaşlar kolay kolay geri dönmeyi çok fazla düşünmüyorum. Şimdi böyle deriz. Adamlar sponsor olur, video çekeriz orası ayrı. Her neyse arkadaşlar sizlere başıma gelen bu şekilde komik bir olayı anlatmak istedim. İlerleyen videolarda tekrardan görüşürüz. Dediğim gibi benim bayağı bir zamanım olacak. O boş zamanlar içerisinde daha fazla içerik üretmeye çalışacağım sizlere. Sürekli böyle mahallede gezmeyeceğiz yani. Başka yerlere de gideceğiz. Şimdi çok zamanım olmadığı zaman böyle öğle molamda yürüyorum. Yürürken video çekip YouTube'a atıyorum bu aralar. Harbi The Guy Walking Down the Street, sokakta yürüyen adam gibi. Her öğle molamda böyle yürüyüp YouTube videosu attım şu sıralar. Ama bu biraz daha değişecek. Farklı yerlere gideceğiz. Aklımda farklı planlar var, programlar var, antrenman olayları var. Neyse arkadaşlar ben yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.